Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Tweetimizin bugün 3. bölümünü, yüzünü şekillendireceğiz, gözleri yapacağız, kafayı bitireceğiz. Evet, keçilerimizi hazırladım. Sayılar santimlerini ayarladım. Böyle kalıp çıkardım. İlaç kutusundan kartona önce bir kalıp çıkardım arkadaşlar. Yüzüne göre ayarladım. Size de şimdi santimlerini vereceğim. Bu büyük obe parçası, gözümüzün beyaz kısmı, beyaz keçe, boyu 7 santim, eni 4 santim şeklinde keseceğiz. İçinin orta parçası yine 5 santime 2 santim, boyu 5, eni 2 santim. Yine küçük parçada 3,5 santim, 1,5 santim. Evet, böyle bunlar kadife tweetinin gözleri. Koton yapacak olanlar da boyu 4 santim, eni 2 santim. Diğerlerinin artık kendi zaten bunun 2 santime 1 santim şeklinde yapacaksınız, küçülteceksiniz. Ben sadece şu boyunu ayarladım sizin için. Boyu 4 santime 2 santim beyaz keçeyi keseceksiniz. Daha sonra iç mavi renklerinde 2 santime 1 santim gibi ayarlayacaksınız. Evet, şimdi bunu biz kadife çalıştığımız için kadifeyi yapalım. Şimdi önce şu beyaz keçemizle bundan 2 tane keseceğiz. 14 santime ayarladım ben. Şu şekilde 2 tane tam ortasından keseceğim. Evet, şimdi bu 7'ye 7 şeklinde keçemi ayarladım. Tam ortadan katlıyorum. 2'ye böleceğim. Bundan 2 tane olacak. Evet, böyle 2 tane hazırlıyoruz. Daha sonra şu şekil boyunu yaptıktan sonra içeriden girip genişletiyoruz. Uç kısımlarından kesiyoruz. Diğerini aynı keselim. Evet, beyaz keçilerimi hazırladım. Şimdi maviyi de yine 5'e 5 santim kestim. Ortadan katlıyorum. Tam ortadan 2'ye bölüyorum. Ve yine kalıbımı üzerine koyarak aynı şekilde keselim. Evet, küçük parçayı da 3,5 kestim. Yine ortadan katlıyorum. Ve yine 2 tane gözümüzü yapacağız. Bunu siyah da yapabilirsiniz. Elinizde ne varsa, hangi renkler. Şimdi bunu da yine aynı şekilde keselim. Evet, bu arada koton için örecek olanlara da yine bu şekilde 3 tane kestim.
açık mavi olan 2,5 santim boyu. Eni de 1,5. Koyu rengimizde 1,5 santim boyumuz. 1 santim de enimiz arkadaşlar. Bunları da böyle hazırlıyoruz. Şimdi kadifeden devam edelim. Kadife gözümüzün keçelerini önce sırayla yapıştıracağız. Soğuk silikonumuzu alalım. Tekstil yapışırsa da olur. Güzelce yapıştırıyoruz. Biraz şöyle dibine gelecek şekilde yapıştırdım. Diğerini aynı yapalım. Evet, keçemizi yapıştırdık ve şimdi arkadaşlar ne kadar yapıştırsak da zamanla yıkadıkça açılabileceği için şöyle hayalet ipimizle, şöyle görünmeyen ipimiz var biliyorsunuz, hayalet ip. Bununla dikeceğiz. Bunun için çok ince, küçük bir iğne tercih edelim. Ve çok kolay dikiliyor. Şöyle alttan girdim. Düğüm atmıştım. Hemen bir altı geçip böyle sık bir şekilde dikiyorum. Hemen dibine batıyorum. Alttakinin dibine biraz ileriden çıkıyorum. Evet, bu şekilde her yeri dikelim. Daha sonra da maviyi beyaza yine böyle dibine gelecek. Bu şekilde yapıştıracağız ve aynısını dikeceğiz. Bu dikilmiş hali gördüğünüz gibi hiç belli de olmuyor. Bunları da yapıp gelelim. Evet, keçelerimi hazırladım arkadaşlar. Güzelce diktim. Şimdi bunları kafamıza yerleştireceğiz, yapıştıracağız. Şimdi kafamız affedersiniz. Bu şekilde kafamız. Şunlar arttırdığımız yerler. İki arttırdığımız yeri şu şekilde katlayalım. 8 taneyle arttırma yapmıştık. Tam böyle 8'i şöyle katlıyorum. 4 şeklinde. Burası da aynı. Güzel katladım. Kafamın tam orta kısmını buluyoruz. Göz kararı şöyle tam ortaladım ve 3 burası 3 burası. Göz aramız 6 tane sık iğne olacak. Şöyle bakın, 3 6 böyle ayarladım bunları, toplu iğneleri. Göz arttırdığımız yer şurası. Buradan yukarıya bir sık iğne burada aşağıda. Buradan yukarıya 2 4 6 8 10 sıra toplu iğnelerimi buraya yerleştirdim. 10 sıra gözümüzü yapıştıracağımız alan. Göz arası 6. Önce burayı buluyoruz.
Sonra buradan bu tarafa yapıştıracağız. Göz yüksekliğimiz 10 sıra. Kotonda da aynı şekilde olacak. Şunu mesela tavşan, ileriki bölümde tavşan çekeceğiz. Şöyle arkasından göstereyim. Bunda yine aynı tam ortayı bulup 3 burası, 3 bu taraftan 6 tane, şöyle 6 göz arası, göz yüksekliği 10 sıra. Şöyle bakın, bunu da yine aynı yapıştırıp 10 sık iğne yukarısı, 10 sık iğne bu şekilde hafiften şöyle de çevirelim. Bunu da böyle yerleştirelim. Şimdi yerimi belirledim. Hemen yapıştıracağız. Şöyle çok bol alıyorum. Güzelce her tarafına sürelim. Sıcak silikon da olabilir tabii. Yani onu da yapabilirsiniz. Ama makinenizin çok iyi olması lazım. Çok böyle hani kaba durmayacak şekilde çok sıcak olması lazım. Evet, şimdi bunu bu şekilde orta şöyle çevirelim. Şimdi aşağıya bakacak ve birazcık da bu tarafa dönük olacak. Dümdüz değil de hafiften şöyle eğiyorum. Biraz döndürdüm. Diğerini hemen yapıştırayım. Evet, bunu da yapışkan güzel yapıştırdım. Bunu hafiften eğdik, gördüğünüz gibi dümdüz yapmadık. İki yana doğru eğdik. Şöyle bir görüntü oldu. Biraz yapışsınlar. Sonra bunları da yine dikelim. Daha iyi olur. Biraz bastıralım. Yapışsın. Evet, gözlerimizi de yine keçeli tekrar bir dikelim. Ben dikmeye dalmışım. Arkadaşlar gayet kolay. Bunun için ince küçük bir iğne tercih edin. O zaman hiç zorlanmazsınız. Şöyle zaten bakın çok rahat geçiyor. Bu şekilde tutturalım. Evet, gözümüzün dikişlerini bitirdim arkadaşlar. Şimdi siyah iple gözümüzü belirginleştireceğiz ve kirpiklerimizi yapacağız. Siyah koton ipimi yine aldım. Şu ortadan çıkıyorum. Gözümün ortasından, alttan. Yine aynı noktadan tekrar batacağız. Önce ipimizi şöyle bir ayarlıyoruz. Bakın bu şekil. Toplu iğnelerle.
çevreledik. Her tarafı çevreledik ve aynı noktadan geçerek bu şekilde. Şimdi tekrar iplerin iğneyle içinden geçeceğiz. Evet, tutturdum. Şimdi bunun tekrar içinden geçerek ipimizi sabitleyeceğiz. Evet. İğnemizi bir geriye giderek şöyle 1-2 milim geri gidiyorum. Tekrar ileriden çıkıyorum. İpin içine batıyoruz. İpin içinden çıkalım. Çok çekmeden tekrar geri gidiyorum. İleriden çıkıyoruz. Yine geri ileriden çıkalım. Hep ipin içine batalım. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, dikişimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi kirpik yapacağız. 1 2 3 sıra üstten çıktım. Gözümün bakın tam ortasından. Ortasının bir sık iğne bu taraftan çıktım. Ortaya, tam ortaya batıyorum. İki sık iğne ileriden, yine aynı hizadan 2 sık iğne ileriden çıktım. Dibine battım yine. Gözümüze batıyoruz. Yine bu tarafa 1 2 bir alta iniyorum. Evet, bir alttan daha önceki yaptığımı takip edelim. Evet, buradan. Evet, kirpiğini de yaptım. Şimdi bunu da yine içinden geçerek tutturacağım. İpin içine batıyoruz. Evet, kirpiklerimizi de tekrar sabitledik ve kaşlarımızı da kaşları daha sonra doldurduktan sonra da yapabiliriz. Daha iyi anlarız yerini.
İpimizi burada düğüm atalım. Örmeye devam edelim. Kaldığımız yerden. Evet, gözlerimizi de nihayet bitirdik arkadaşlar. En zor kısmını yaptık. Şimdi 3 sıra yanaktan arttırdıktan sonra 3 sıra düz örecektik. Ben bunu yaptım. Şimdi azaltmaya geçiyorum. 31. sıradayız. Şimdi arttırdığımız gibi aynı şekilde azaltacağız. 8 tane tek batalım. 2 3 4 5 6 7 8 tek battım ve 8 tane peş peşe azaltıyorum. Bu birinci, 2, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve 8. 8 tane peş peşe azalttım. 18 sık iğneye tek batalım. 16, 17 ve 18 tek battık. Tekrar 8 tane peş peşe azaltalım. İkinci yanağımızda azaltıyoruz. İkinci oldu. Üçüncü, dördüncü, beşinci, 6, 7. ve 8. azaltma. Evet, geri kalan 10 taneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonunda 64 sık iğne kaldı. Şimdi 32. sıraya geldik. Tekrar azaltma yapacağız. Aynı şekilde 8 tane tek batıyoruz. 5, 6, 7, 8. Evet, yine yanak kısmına geldik. 4 tane peş peşe azaltıyorum. Bu 1, ikinci, üçüncü ve 4 tane peş peşe azalttık. Tekrar 18 tek batalım.
17 ve 18 tek batıyoruz. Tekrar 4 tane peş peşe azaltalım. Bu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü azaltma. Evet, yine 10 taneye tek batalım. Toplam 8 azaltma yaptık. 56 sık iğneye düştük. Evet, kafamız azalmaya başladığı için güzelce doldurdum arkadaşlar. Tekrar azaltmaya devam ediyorum. 33. sıradayız. Yine 8 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek. Bir ipim bitti. Bunu bağlayayım. Evet, 2 tane peş peşe azaltalım. Tekrar 18 tane tek. Evet, 18 tek. 2 azalt. Toplam 4 azaltma yaptık. Evet, sıra sonunda 40 tane sık iğnemiz kaldı. Arkadaşlar, üst sıralardaki söylediğim eksiltmeler yanlış olmuş. Ben bir sırayı atlamışım. Öyle yani hesap etmişim. O yüzden videonun üst kısmında yazıyorum ya, onlar nasıl oraya yazıyorum sayıları tam olarak, oradan takip edebilirsiniz. Siz önemli olan gidişatı doğru yapın. Her sıradaki azaltma doğru olsun. Şimdi bu sırada 4 azaltma yapmıştık. Şimdi 34. sıradayız. Bir azaltla başlayalım. Beş tane tek. Evet, tam ortadaki bu 3 ilmeği bir keseceğiz. 3 taneyi alıyorum. 1 2 3 tane öndeki 3 katı aldım. Hepsini bir kapattım. 2 tane eksilmiş oldu burada. Tekrar 5 tek. 5, bir azalt. Tekrar 5 tek. Bir azalt. Üç tane tek. Yine bu 3 katı bir alalım. 1 2 ve 3 ilmeğin ön katlarını aldık. Hepsini bir kapattık.
Burada 2 tane azalmış oldu. Tekrar 5 tek. 1 2 3 4 5 bir azalt. En son 3 kalıyor. 3 tek. Evet, sıra sonunda 32 sık iğnemiz kaldı. Evet, kafamız artık bayağı bitti. Şimdi son sırayı yapacağız. Evet, bir tekle başlayalım. 1 azalt. 2 tek. Evet, yine 3 ilmeği bir keselim. Double azaltma yapıyoruz. Üçünü de bir aldık. Hepsini bir kapatıyoruz. 2 tane eksildi. 2 tane tek. Bir azalt. 2 tek. Bir azalt. 2 tek. Bir azalt. Burada bir tek yaptım. Yok, yine 2 yapalım. Mecbur kayacak ama olsun. 2 tek. Yine 3 ilmeği bir kesiyoruz. 3 katı alalım. Üçünü bir kapatıyoruz. Tekrar 2 tek. Bir azalt. Şimdi bir sayayım bakalım. 22 kaldı mı? Evet, 23 sık iğnem kaldı. Boyunda 22 kalması lazım. O yüzden bir tek ve en son kalan 2 taneyi azaltıyorum. Toplam 10 tane azaltma yaptım ve 22 sık iğneye düştük. Boynumuz 22 idi. Bu da 22. Bir ilmek kaydırıp 2 zincir çekelim. Kopardık. Çok sıkı çektim. O yüzden ip sıkıştı. Evet, kafamızı bitirdik arkadaşlar. Böyle güzel dolduracağız şu yanak kısımlarına doğru. Yanaklarımızı şöyle ortaya çıkaracağız. Evet, şimdi de gagamızı yapalım. Evet, gagamızı 2 tane öreceğiz. Birinciyi yaptım. İkinciyi de yapacağız ve dikeceğiz. İpimi sabitliyorum. 2 zincir. Bir atlıyoruz. İkinciye 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6. İlk sık iğneye batıp ilmek kaydırdık. Bir zincir. Şimdi 6 tanenin hepsine bir tek, dalıyorum, eski şey yapıyorum. Bir tek, bir çift, alışmışız ya hep çift yapmaya. Tekrar bir tek, bir çift,
bir tek, bir çift, 3 tane arttırma oldu, 9 oldu. Şimdi 2 tek, bir çift, 2 4 6 8 9, şuradan batıyorum. 2 tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çiftle bitiriyoruz. Toplam 3 sıra. Şöyle de açtım biraz. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Birinciyi koparıyoruz. İkinciyi uzun bırakalım. Dikme payı. Evet, iğnemizi takalım. Evet, iğnemi taktım. Şu aradan geçiyorum. Şurayı düzeltmek için. Evet, düzleştirdik. Şimdi şöyle katladık. İpleri de kesmeyelim ki bu ipleri kesmeyelim sakın. Buradan çıkıyor sonra çünkü. Evet, şöyle hazırladım. Diğerini de aynı. Şunu iç kısmı getiriyorum başlangıç yerine. Üst üste koyuyoruz. Bu şekilde ve dikelim. Bu şekilde gagamızı yaptık. Hemen ağzımıza dikelim. Evet, dikişe geçmeden önce son doldurmalarımı yaptım. Yanak kısımlarına özellikle buraları, boşlukları doldurdum. Kafam hazır. Şimdi gagamızı tam gözümüz şurası, gözümüzün bitiş yeri, bunun üzerine yerleştiriyoruz. Şu tam ortaya. Şöyle uzun iğnemle de tutturacağım. Evet. Şuradan da tutturalım. Evet, bu şekilde gagamızı dikelim. Bir gövde, bir gaga, yine bir gövde, kafa yani, bir gaga, bu şekilde dikelim.
aynı şekilde dikmeye devam edelim. Evet, gagamız da bitti. Şimdi kuyruğumuzu yapacağız. Kuyruğum için bu kadar ipim kaldı. İnşallah yeter. Bununla şu an tam 2 yumak gitti arkadaşlar. Sarıdan 2 yumak. Turuncu artıyor zaten. Evet. 6 ile başlayalım. Sihirli halka yapalım. İçine 6 sık iğne. Kadife yapanlar zincirin içine 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 hemen ilkini batıp ilmek kaydırdık, bir zincir, şimdi bir arttırdım, 2 tane tek, bir arttırdım, 2 tek. Sayımız 8 oldu. Hemen şuraya ip takacağım. Sıra başımız belli olsun. Evet, 3. sıradayız. Bir arttır, 3 tek, 1 2 3, bir arttır, 3 tek, evet, 10 sık iğneye ulaştık. Şimdi 4. sıradayız. Yine bir arttır, 4 sık iğne, 1 2 3 4, bir arttır, 4 sık iğne, 2 3 4, evet, 12 oldu sayımız. 5. sıradayız. 3 tane tek, 1 2 3 tek, 3 tane peş peşe arttır, bu birinci, ikinci ve 3 peş peşe arttırdım, 6 tane tek batalım. 4 5, şurası 6, 1 2 3 4 5 6 tek battık. Sayımız 15 oldu. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe tek batalım. Bir sık iğne yapalım. Evet, 8. sıradayız. 10 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek, 5 tane CC yapalım. 1 2
3 4 5. Çok sıkış yapmadan çevireceğimizi. Evet. 8 bitti. Sayımız değişmedi. Yine 15. Şimdi azaltma yapacağız. 3 tane tek, bir azalt yapalım. 1 2 3 bir azalt, 3 tek, 1 2 3 bir azalt, 3 tek, 1 2 3 ve bir azalt. 1 2 3 3 azaltma yaptık. 2 3 tane. Evet, 3 azaltma yaptım. 12 sık iğne kaldı. İçine biraz elyaf dolduralım. Şimdi 2 tek, bir azalt. Son sıramız. 2 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar hep 2 tek, bir azalt. Evet, kuyruğumuzu bitirdik. Şuradan da kapatalım. Şu boşluğa da biraz elyaf dolduralım. Aldığı kadar, çok sıkılaştırmıyorum. Evet, şimdi burayı da karşıya sık iğne ile kapatalım. Evet, kapattık. Buradan dikeceğiz. Şöyle ipim bayağı arttı arkadaşlar. Şöyle, yani 2 yumak yetti. Çünkü kitlerde bazen yetmedi diyorsunuz. O yüzden buradan da görün arkadaşlar. Bana ne kadar yeterse size onu söylüyorum. Bu kadar arttı bile. Şöyle biraz uzun bırakıp dikeceğim. Bazen ucu ucuna yetiyor mesela. O zaman size yetmiyor. Çünkü tığınız bence benimkinden daha kalın. Ben size ne kadar bu numarayı da versem, 7 numara 4 milim de desem, başka bir markanın tığı burası daha kalın oluyor. Bunlarda farklılık yaratıyor veya eliniz daha bol olmuş oluyor. Ben sıkış örerken sizinki gevşek, bu sebeplerden değişebiliyor. Şimdi kuyruğumuzu da hemen şöyle arkaya dikelim. Evet. Kuyruğumuzda ben popomuzun tam ortasını ayarlıyoruz. Şu yuvarlak kısım arkaya doğru gelecek. Arttırma yaptığımız yer. Şimdi buradan buraya dikelim.
Biraz aşağıda oldu. Bir tık yukarı çıkacağım. Evet, kuyruğumuzu da diktik arkadaşlar. Tekrar burayı dikerken ortadan da şuradan da yine tutturdum buraya. Dik durması için, yoksa aşağıya doğru düşer. Bunu da unutmayın. Şimdi kafamızı dikeceğiz. Son boşluklarımızı dolduralım. Şu kısımlarda. Kafa çünkü biliyorsunuz güzel doldurmazsanız kafanız sallanır. Bunları da güzel yapın. Kafa ve gövde arasına yine elektrik teli isteyen kullanır. Bu büyük bir oyuncak olacağı için elektrik borusu daha iyi olacaktır. Daha taşısın diye kafayı. Ve bu 28 santim benimki. Göz kararı kestim. Şurası uzun olduğu için, kafa da uzun. 28-30 santim, 25 santim civarlarında bir kesersiniz. Burayı işte parmağımla açıp dik olarak yerleştiriyorum. Şimdi burası da kafaya anca yetecek. Şimdi şu boşluğu da güzel bir elyafla dolduralım. Şöyle biraz pusturuyorum ben elyafı elimde, avucumda. Evet, boynumuzu da doldurup dikelim. Arkayı da aynı şekilde. Şimdi burası dolana kadar, güzel borumuz sabit durana kadar dolduralım. Evet, kafamızı da güzelce doldurduk. Şu kısımlarda yine şöyle elyafla yanak kısımlarına şekil verdik, doldurduk. Parmağımı da açıyorum yerini ve dik olarak yerleştiriyorum. Boynumuzun bir sırası içeri girecek. Şu uçtan değil de bir alttan dikeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan değil. Daha önce buradan dikiyorduk. Şimdi bunu bir sıra alttan dikeceğiz. Şu içine itiyorum. Bunun için koton iple dikeceğim. Evet, boynumuzu yerleştirdik. Ve sarı koton ipimi taktım. Dediğim gibi bir sırası içeride. Şöyle bir giriyorum yandan. İpimin içinden geçiyorum. Kadifelerin arasından çıktığı için tutturuyorum bu şekil. İçeriye itelim bunu. Evet. Şimdi tam ipimin hizası, şuradan başlıyorum, kafadan. Kuyruk olduğu için şeyi bozuyor. Düzgünlüğü. Evet, bir alt sıradan indim. Hemen karşısına gelen sıradaki sık iğneye dikiyoruz atlamadan.
Evet, sıra sonuna kadar böyle dikelim. Hiç atlamıyoruz. Bir sık iğne içeride. Böyle dikiyoruz. Evet, boyun dikişimiz de bitti arkadaşlar. Hemen kaşımızı yapalım ve bitirelim. Şimdi şu yandan bir girdim. Şöyle biraz uzun bıraktım dikmek için. Gözümün şöyle tam ortalıyorum. Kirpikten bir iki sık iğne yukarıya çıktım. Ortasından bakın gözümün. 2 sık iğne çıktım. Şöyle bir sık iğne aşağıya. 2 4 sık iğne aşağıya. 2 4 şuradan. Evet, bir tane daha yapacağım. Görünür olsun diye. Kadife olduğu için arada kayboluyor. Buradan karşıya yine şu gözümü şöyle kirpik, ay bak kirpiğin hemen kirpiğin 1 2 yanındaki şuradan. Kirpikten 2 sık iğne üstünde bir sıra alta iniyorum. 1 2 3 4 şuradan bir alta indim. Bir daha yapacağım. Şöyle kadifelerde böyle kotonda tek yaparsınız. Buradan yine çıktım. İlk girdiğim yerden çıkıyorum. Şimdi bağlayalım. Ve ipi de içeriye tekrar itelim. Evet, kaşlarımızı da yaptık ve en son yine keçe keserek gözümüze ışık vermek için keçe yapıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde size kalmış ve tweetimizi bitirdik. Kadife ile boyumuz 55 santim oldu. Tabii ki kadifenin kalınlığına göre değişir. Alize, velvet gibi daha kalın kadifelerle yaparsanız çok daha kocaman olur. Nitmi biraz daha ince bir ip. Yani tam bir orta kalınlıkta. Ne ince ne kalın. Evet, tarifimizi bitirdik arkadaşlar. Daha önceki yaptığım tweet'de şapka ve yeleği vardı. Bunu da yapmayacağım. Gerek görmüyorum. Çünkü daha önceki benim siparişti. Bana sipariş veren kişi şapka yelek istemişti. O yüzden öyle yapmıştım. Normal orijinal tweet'de böyle bir kıyafeti yok. Biliyorsunuz. Videonun altına da yine tarifini isteyenler için videonun altına şapka ve yelek tarifini yazacağım. Oradan isteyen yapabilir. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın güzellikler. Çok gerçekten emek istiyor. Çok yorucu. Ve yine desteklerinizi eksik etmeyin. Videonun altındaki teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Evet, videomuzu burada bitiriyoruz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.